Antalya'nın %7'lik bir yerlisi kaldı Antalya'da. Bu tabii ki benim değil, istatistik sonuçlar ve buraya önyargı ile geliyor bizim aile büyüklerimiz, yaşlılarımız. Geldikleri zaman ya burada ne var ki, burada ne göreceğim ki düşüncesiyle geldikleri zaman biz önce diyoruz ki siz doğru yerdesiniz, önce bir gezin, sonra da eleştirilerinizi, olumlu olumsuz eleştirilerinizi açığız diyoruz. Şöyle diyeyim, burada ağlayarak çıkan görmedim. Ben buraya bir kere gezdim ama torunumu, torbamı, konumu, komşumu getireceğim demeyen mi görmedim? Müzelerin öyküleri vardır ve bu belgesel o öykülerin peşinden gider. Bir zamanlar Antalya Müzesi'nin öykülerini dinlemek için müzeyi gezmeye başladığımız andan itibaren oldukça şaşırdık. Bir şehri anlatmak, o şehrin anılarını sergilemek gerçekten önemli ve zor bir şeydir. Bu müze bunu başarmış. Teşekkürler emeği geçen herkese. Bir misafirimiz bir bağışta bulundu. Bu dedesinden kalma Osmanlı el yazması, birebir o küçük Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bize bunu bağışlarken biz önce tabii ki de çok teşekkür ettiğimizi dile getirdik ama neden bize bağışladığını sorduğumuz zaman bunun değerinin burada ön plana çıkacağını belirtti ve dedi ki benim yeğenlerim, kuzenlerim, torunlarım belki bunun değerini bilmezler. Belki bu çöp olur ama burada her zaman belki yüzyıllar geçer. Burada ismimizle birlikte gözükür dediler. Keza yine çok yenidir. Hemen şu arkamızda gördüğümüz semerci bölümünde yeni dedesini kaybetmiş olan bir bağışçımız dedesinin semerci malzemelerini getirdi. Yani şimdi şöyle bir şey ki bazı şeyler evet okuyarak öğrenilebiliyor ama bilerek, o yaşanmışlığı görerek daha bir duygu katıyor. O yüzden biz burada çok duygulu nesneler sergilediğimize inanıyoruz. Yani burası gerçekten bir duygular kumpanyası kesinlikle diyebiliriz. Her köşesinde ayrı bir öykü var. Bir zamanlar Antalya Müzesi'nde. Bazıları size o kadar tanıdık geliyor ki adeta büyüleniyorsunuz. Elbette bütün öyküleri yayınlayamayacağız. Gitmeniz ve öyküleri yerinde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Antalya'nın bir kent müzesine ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaç bir hayalden artık bir adım öteye gitmeliydi. Bu ilk adım atan da Sayın Başkanımız Hakan Tütüncü sayesinde oldu. Tabii ki de kısa bir emekten bahsetmiyoruz. 5-6 yıllık bir emeğin sonucu gerek bağışçılarımız, gerek araştırmalar, gerek Antalya'nın geçmişine mercek tutarak bir oluşum sağlandı ve burada bu müzede tam 25 farklı sektörde Antalya'yı inceliyoruz. Derseniz ki bunlar nedir? Antalya'nın ikliminden, sıcaklığından, tarımından, turizmine, burada siyasetinden ünlülerine, burada doğmuş, burada yaşamış, buraya katkıda bulunmuş, yazarlara, özel insanlara, her şeye hemen hemen değinmeye çalıştığımız ve tabii ki de insanız, atladığımız şeyler var, bağışçılarımızla zenginleştiğimiz, hala üzerine eklemeler yapılan bir müze burası. Kentin, kuşakların ve kuşakları anlatan çok güzel bir nostalji müzesi olarak tanımlıyoruz biz. Tam bir nostalji müzesi gerçekten. Bağışçılarla büyüyen ve yaşayan bir müze burası. Bağışçı deyince aklınıza maddi destek gelmesin. Antalya'yı yaşamış, Antalya'dan bir parçası olan herkes öyküsünü getirip müzeye bağışlıyor ve herkesin görmesini istiyor. Eskiden alışveriş merkezleri yokken böyle tarihi sokaklar vardı. İçinde bulunduğumuz bu Arasta'yı size sergilemekten çok mutlu oluyoruz. Şöyle ki bir adımda, sadece tek adımla zamanda yeni bir yolculuğa çünkü açılıyorsunuz. Burada zamanda kullanılan paralardan eski hesap makinelerine, hemen virgül koyuyorum. Önceden mesela bir berber sadece berber değilmiş. Gerçek bir zanaatkarmış. Burada aslında o çıraklıktan ustalığa, o zanaatkarların yapmış olduğu meslek gruplarını çok güzel inceliyoruz. Tabii bazı mesleklerimiz maalesef ki günümüzde yer almıyor. Burada yer almayan mesleklere de değiniyoruz. Bir yorgancılık evet devam ediyor ama bir semercilik ya da nalbant devam etmiyor. Bir nalbant ne demek gençlerimiz bilmiyor. Bunları burada bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz ve ne kadar meraklı öğrencimiz, insanımız gelirse biz o kadar cevap vermekten mutlu oluyoruz bu müzede. İyi ki müzeler var ve iyi ki bu müzeleri gezebiliyoruz. Yoksa bu güzellikleri göremezdik. Kadim kentlerle dolu bir şehrin
deniziyle ünlü bir şehrin tarihini öğrenmek için bu müzeye, bir zamanlar Antalya Müzesi'ne gelmelisiniz. Burası 1951 yılında hayali kurulmuş ama 61 yılında faaliyete geçmiş bir bina. Ve biz burada içten ve dıştan olmak üzere hiçbir şekilde dokunmadık. O tarihi dokuyu yansıtmak istedik. Bir zamanlar Antalya derken aslında binadan başlıyoruz bir zamanlar Antalya'ya. Ve buraya ilk adım attığınız zaman tabii dışarının o sıcağından bir anda bir serinliğe dediğiniz gibi. Öncelikle dokuma fabrikasının tarihinden başlayıp Antalya'nın bilinen 500 bin yıllık tarihine ışık tutuyoruz. Tabii ki de bilinen kısmını tutabiliyoruz. Bu arada hemen virgül, Antalya'nın da şöyle bir artısı var. Antalya antik kentler anlamında en zengin şehrimiz Türkiye'de. Biz burada tabii hepsinden bahsedemiyoruz ama bilinen 488 antik kent olmakla birlikte en önemli 50 tane amiral gemiye ışık tutuyoruz. O yüzden burada gezerken sadece hani gezmek değil de araştırabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. O günlere hani gerçekten o yolculuğu sağlayabilirsiniz. Şimdi dinleyeceğiniz öyküye dikkat kesilmenizi istiyoruz. Çünkü bu öyküyü dinledikten sonra eminiz ki o odayı görmek için bu müzeye geleceksiniz. Buraya gelen eski memurlar, eski çalışan insanlar, yukarıda bizim bir odamız var ki o odayı gördükleri zaman bir derin nefes alıyorlar ve önünde bir sandalyemiz var. Oturup orada bir nefesleniyorlar. Önceden bunun sebebinin ne olduğunu bilmezdik ama zaman gel zaman git zaman bunu artık sormaya başladığımızda buradaki ilk o genel müdürlerin ne kadar ciddi, ne kadar korku dolu olduğunu ve o odaya bir kere gelen insanın bir daha bilirler ki işle alakalı ilişkinin kesileceğini anlamı taşırmış. Dolayısıyla o oda bir kere girilen oda ve korku dolu bir odaymış ve zamanında oranın genel müdürü bütün fabrikanın bütün alanları üretimle ilgili, kazançla ilgili olsun. Benim makam odamın en küçük yer olsun demiş ve dolayısıyla bizim makam odamız çok küçük. Hala o dönemde kullanılan mobilyalar, materyaller, koltuklar, o düğmeli pano sergileniyor müzemizde. Onun haricinde bir gün bir amcamız vardı. Geldi, çok tatlı bir hikaye anlattı bize. Tabii o anlatırken hala o duyguyu taşıyordu. Amcamız Muğlalıymış ve o zaman bir tatile gittiğinde bal getirmiş. Ve bu amcamız burada çalışırken bir heves edip bisiklet almış. Çok değerli bir hikayesi var. O bisiklet o dönemde aldığı zaman borçlanmak onun için çok büyük bir şeymiş. Neyse tatile gidiyor bir şekilde işte memleketine gidiyor ve Muğla'nın balı meşhur bal getiriyor. Tabii o dönemde de hiyerarşi yine var. O kendi şefine veriyor. Kendi şefi alıyor müdürüne veriyor. Müdürü direktörüne veriyor derken o bal bir şekilde dönüyor dolaşıyor. Buradaki genel müdürümüzün yanına gidiyor. Tabii genel müdür o zaman Alman. Dilden de anlaşamıyorlar. Diyorlar ki bu balı kim getirdiyse bana onu bulun diyor. Tabii bu sefer hiyerarşi aşağıya doğru gidiyor. İşte o müdürüne, direktör, genel müdüre bir şekilde işçiye gidiyor. Diyorlar ki işçiye seni genel müdür çağırıyor. Ay diyor yapmayın etmeyin ben ne yaptım? Sen git ne derse evet de. Biz hallederiz sonra diyorlar. Meğersem çok teşekkür ediyor bal için. Bu baldan biraz daha sipariş veriyor. Adamcağız da anlamadığı için her şey evet dediği için evet diyor. Genel müdür gel zaman git zaman bekliyor. Nerede benim balım? Söyledim de gelmedi derken adamcağız işinden böyle bu şekilde olmuş. Anlaşamadığı için bir bal üzerine aslında yaptığı iyiliğin hassas bir noktaya dönüştüğü bir hikayemiz var. Amca buraya geldiği zaman hala o heyecanını bize aktarabiliyordu. Ah yavrum ben bilseydim o balı getirirdim tadında tatlı bir anekdotumuz var. İşte böyle öyküleri dinlemek için ülkenin her karış toprağını geziyoruz. İşte bu öyküleri yerinde yaşamak için bu belgeseli yaşatıyoruz. Siz olun, müzelere gidin ve öyküleri dinleyin. Yine bizim müzemizde çok önemli bir değer olan bir yerden bahsetmek istiyorum. Bizim Altın Portakal Sokağımız. Girişi Elhamra sineması ışıklarıyla, o eski sinemanın ışıklarıyla sizi karşılasa da bir adım attığınızda kendinizi ünlü gibi hissedebiliyorsunuz o sokağımızda. 1960'lı yıllardan itibaren aslında Aspendos, Belkısık diye bilinen yer zamanla evriliyor ve Altın Portakal Film Festivali'nin doğuşuna sebep oluyor. Tabii çok önemli değerli isimler var burada bahsedemiyorum ama bir Behlül Dal vardır ki araştırmanızı illaki öneririm. Daha sonrasında 2018 yılına kadar burada tabii Altın Portakal Festivali sonrasında globalleşiyor. Yerli ve yabancı Altın Portakal ödül almış bütün filmlere ışık tutuyoruz burada. Altın Portakal ödül töreni
2 gün sürer normalde ve ünlülerimiz, sanatçılarımız buraya geldikleri zaman gerek filmlerde yarıştığı için, gerek jüri olduğu için, gerek sadece izlemek için geldiklerinde öncesinde üstü açık arabalara binerler ve kortej yaparlardı. Onlar halkı selamlar, halk da onlara selamlardı. Böyle iç içe, ünlülerin iç içe olduğu bir sistem vardı burada. Maalesef ki birkaç yıldır biraz da pandeminin etkisiyle bu devam edemiyor. Yeşilçam Sokağı'nı gezmek için, antik kentlerin öykülerini görmek için, Schneider Elektrik'in öyküsünü, yörük kültürünü, sedir ağacını ve birçok öyküyü dinlemek için Antalya'nın Kepez ilçesindeki bu müzeye gelmelisiniz. Size müzelik bir öykü daha anlatmak istiyorum. Gerçekten müzemizde çok eski şeyler sergileniyor derken yaşanmış zamanın materyalleri de sergileniyor. Şöyle ki burası idari bina olduğu için yemekhanesinden tutun kreşine kadar bütün elektriğin sistem olarak buradan geçtiğini düşünün. 3 ana şartelde burada birleşen bir mekanizma mevcut. Şöyle ki zamanında Almanlar bu elektrik düzenini, yani sigorta paneli diyebiliriz günümüzde, ama aslında bu elektrik panelini kurdukları zaman 33 yıllık bir sigorta sistemi kuruyorlar ve yedeği de var. Yani bize aslında fabrika çalışıyor olsa 2057 yılına kadar devam edecek sağlam bir sistem bırakmışlar. Tabii İsim veriyorum, Schneider Elektrik. Bunu duyduğu zaman bu sistemi bizden almak ve kendi müzelerinde sergilemek istediler. Madem bu kadar değerli ve buraya ait olan bir şey, buradan kopmasını istedik ve bu hala bizim müzemizde sergileniyor. Gelip inceleyebilirsiniz. Bu arada bu müzemiz bizim daha açılmadan önce ödül kazanmış. 4 tane ödüle sahip bir müze. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, kolunuzu, komşunuzu buraya öncelikle kendiniz gezin, sonra onları da alın gelin. Gerçekten görmeye değer. Altını çiziyorum. Kepez'de, Antalya Kepez'de bulunan, görmeye değer, her taşında, her duygusunda size bir şeyler katan bir müze burası. Bekliyoruz sizleri.